bir işletmeden seçme olarak 50 adet koyun aldık. Evet, 3 ay sonra gibi bir doğumlar başladı. İkizlik oranları %10'du. Mayıs 2020'de tekrardan doğumlar başladı. Evet, bunlardan da %30-35 civarı gibi bir ikizlik oranımız vardı. Temmuz 2020'de Evet. Dere Derman'la bir tanışıklığınız olmuş. 10 gün koç katımından önce kullandık koçla beraber koyunlara. Koçu saldık 10 gün sonra. 10 günde devam ettik koçu saldıktan sonra. Bu şekilde devam etti. Aralık ve Ocak ayında doğumlarımız devam ediyor. Evet. Az önce not aldım. 62 tane anaç doğum yaptı. Ne kadar şu anda kuzunuz var bu 62 anaçtan? Şu anda 95-100 arasında bir kuzumuz var. İkizlik oranları %60 civarı gibi. Herhangi bir zayiat falan yaşamadı. Evet, zayiat Yavruların hiçbir şekilde olmadı. Dere Dermanı mesela kullandığınız zamanlarda herhangi bir süngerleme yaptınız mı? Yok, süngerleme bir olay olmadı yani. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Çan ilçesi Kocayayla köyünde İsmail Parçil ve Emre Parçil beylerin işletmesine misafir olduk. İsmail abimizle oğlu Emre Bey'in bir de Burhanettin Kamacı isminde ortakları var. Burhanettin Bey'in asıl mesleği marangozluk ve ahşap işçiliği. Bu işletmeyi de kendileri 1,5 yıl önce kendi imkanlarıyla meşe ve kavak ağaçlarından imal etmişler. Yanımda şimdi Emre Bey var. Emre Bey ile beraber bir işletmenin kuruluş öykülerini paylaşalım. Hem de arkamızda görmüş olduğunuz Dere Derman Koyun Koç Pro Premix'lerinin nasıl bir kullanımının sonuçlarını aldılar. Onlar için sizlere bilgiler vermek istiyoruz. Emre Bey, öncelikli olarak bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buradaki sürüyü bize biraz anlatabilir misiniz? Ne zaman kurdunuz? Nasıl bir öyküsü var? Kısaca sizden bilgi alabilir miyiz? Biz bu işletmeyi 1,5 sene önce babam ve ben ve ortağımız Burhanettin Kamacı ile beraber kurduk. Evet abi. İşçiliğimizi kendimiz yaptık. Sonra bir işletmeden seçme olarak 50 adet koyun aldık. Bunlarla başladık. Gebe olarak aldınız Evet, hayvanları. gebe olarak aldık. Direkt buraya getirdiniz Evet. abi. Sonrasında doğumlar başladı. Evet, 3 ay sonra gibi bir doğumlar başladı. Ne kadar mesela o doğumların ikizlik oranları vardı? İkizlik oranları %10'du. %10 İlk geldiğinde ikizlik. %10'du, evet. Tamam. Kaç tane dedik? 50 taneden Evet. 10 tanesi mi doğum yaptı ilk etapta? %20 diyebiliriz herhalde. Evet, %20 tamam. gibi. %20 ikizliğimiz vardı. Daha sonra siz bunları tekrar beslediniz. Evet, Gebe besledik. bıraktınız. Mayıs 2020'de tekrardan doğumlar başladı Evet, olmaya. doğrudur. O dönemde kaç tane anaç vardı? Ne kadar ikizlik oranı çıkmıştı? O dönemde 40 tane, yine 50 tane anaç vardı ama 40 tanesi gebeydi. Bunlardan da %30-35 civarı gibi bir ikizlik oranımız vardı. Tamam. Sonrasında abi Temmuz 2020'de Evet. Dere Derman'la bir tanışıklığınız olmuş. Nasıl Evet. tanıştınız? Nasıl? Nuri Bey sayesinde tanıştık. Nuri Demir Bey sayesinde tanıştık. Bizim bölge Evet, satış yöneticimiz. büyükbaş hayvancılıktan tanıyorduk çünkü. Tamam. O tavsiye etti. Biz de onun tavsiyelerine yaptık yani. İtimat gösterdiniz. Evet, itimat gösterdik. Yani kullanmaya başladık. Nasıl bir kullanım izlediniz orada? Kaç gün mesela sürdü? 10 gün koç katımından önce kullandık koçla beraber koyunlara. Tamam. Koçu saldık 10 gün sonra. 10 günde devam ettik koçu saldıktan sonra. Bu şekilde devam etti ve de çok memnun kaldık. Bu sene Aralık ve Ocak ayında doğumlarımız devam ediyor. Evet, Aralık devam ediyor. 2020 ve Ocak 2021. Az önce not aldım. 62 tane anaç doğum yaptı. Şu anda 130 anacınız var. Evet, 62 130 tane anacınız doğum yaptı. Ne kadar şu anda kuzunuz var bu 62 anaçtan? Şu anda 95-100 arasında bir kuzumuz var. Yani ikizlik oranları %60 civarı gibi. Evet, %60'a tekabül ediyor. %60. Peki doğum canlı ağırlığı nasıldır? Doğumdan sonra herhangi bir ölümle karşılaştınız mı? Annelerin sağlık durumları nasıl oldu? Doğum zamanı, doğduğu anda 3-4 kilo civarında kuzularımız. Doğduktan sonra bir ölüm riskiyle karşılaşmadık.
Herhangi bir zayiat falan yaşamadı. Evet, zayiat Yavruların hiçbir şekilde olmadı. Yaşama güçleri gayet Evet, yerindeydi. evet, yerindeydi. Diyebiliriz yani. Siz burada kuzuya çalışıyorsunuz. 8 ayda bir Evet, bir sadece kuzu alıyorsunuz. Bulunduğumuz arazi 40 dönüm herhalde değil mi? Evet, 40 dönüm. Tamam. Bir de yem karma makinesi almışsınız. Dışarıda Evet, gördük. haklısınız. Ne zaman aldınız? Faydasını gördünüz mü? 4 ay önce aldık biz onu. Tamam. Keşke hiç başlamadan daha önce alsaydık yani. Öyle mi? Öyle girseydik bu işe. Nasıl bir fark çıktı ortaya? Yani masraflarımız %50 azaldı. Onu diyebilirim yani. Burada kaba yemin miktarını mı düşme yaşadınız? Kaba Verimlilik yemde mi arttı? düşme oldu. Samanda düşme oldu. Yani arpada düşme oldu. Her şekilde her şeyde düştü Verimlilik yani. arttı yani. Verimlilik Ve arttı. hayvanların da dışkıların herhangi bir sıkıntı olmadı, metabolik rahatsızlıklar olmadı. Homojen bir karışım aldınız için Evet, muhtemelen. evet. Yıl içerisinde öyle bir durum var. Biraz işletmenin fiziksel koşullarından bahsetsek. Evet. Mevcut orta tarafta bir zemin betonu vardı. Evet. Sonra yanlara bir uzatma herhalde yapıldı. Doğrudur. Yan tarafları ahşap duvar olarak Ahşap. sanırım yapmışsınız. Dış tarafları da trapez saçlı Evet. bir kaplama yapılmış. Üst tarafta çatıda da 2 tane trapez saçın ortasına izocam Evet, koyulmuş. haklısınız, Hani bunları doğrudur. sizler az önce bahsettiniz. Ben kısa özet geçmek için söyledim. Özellikle bunun kışın içerisinin ılık olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şu anda hava sıcaklığı 10 derecelerde. Yazın ise sanırım serin olmuş. Geçen yaz kuzulara nasıl baktınız mesela? O konuda bir tecrübeniz nasıl oldu? Yaz kuzusu bakmak zordur çünkü. Evet, zormuş. Biz de öyle söylüyorlar abiler, arkadaşlar. Hı hı. Yani biz ama bir zorlukla karşılaşmadık tabii. Konum olarak da sayamız, işletmemiz yüksekte olduğu için Evet. rüzgar alıyor. Burası biraz rakım olarak da Evet, yüksek. rakım olarak da Kocaeli köyüne yüksek. bakabilirsiniz internetten rakım açısından. O açıdan güzel kuzular çıkarttınız herhalde. Evet, çıkarttık. Şimdi abi burası 16 metre bir en var. Evet. 24 metrede boy var. Hani bunu da fiziksel şartları bahsedelim ki izleyenler, çünkü arka tarafta Emre Bey sizlerle montajda gösterecektir. Teknik detaylarda da bahsetmiş olalım. Sanırım bunu 1,5 yıl önce 50.000 TL gibi bir bütçeyle, Evet. sermayeyle kurdunuz. Evet, 50.000 civarı. Bu sene mevcut malzemelere gelen zamlardan dolayı 100.000 lira civarında Tabii. kurulabilir diyebiliriz yani. Özellikle direklerin meşe seçmiş Evet, direkler olmanız. meşe. Yan taraflarda kendi kavak ağaçlarınızdan imal etmeniz ve 50 yılda bir kullanım ömründen bahsettiniz az önce. Bu açıdan güzel. İçeride hiç koku yok. Yan taraflarda çünkü devamlı Evet. açıklıklar var. Üst tarafta 2 tane büyük pencere var. Evet. Bunlar doğrudur. sizin artılarınız olmuş. Çünkü biz burada sadece bu videoları çekerken beslenmeden bahsetmememiz gerekiyor. Aynı zamanda genetik ırktan bahsetmemiz gerekiyor. Fiziksel koşullardan, iş takibinden bahsetmemiz gerekiyor. Malumunuz DR Derman'ın şöyle bir puzzle simgesi var. Burada genetik faktörler, kaba ve konsantre yemler ve işletme yönetiminden bahsediyoruz. Management. Eksik kalan kısmı vitamin, mineraller, dünya standartlarında koyunların ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemelerin bu ürünün içerisine yerleştirmekle beraber bu işletmenin eksik kalan kısımlarını biz tamamlamış oluyoruz. Evet. Ve düşünün ki arkamızda gördüğünüz anaç hayvanlar %20, %37,5'tan sonra %60 ikizlikle karşımıza gelmiş vaziyetteler. Senede bir değil, 8 ayda bir ortalama yavru veriyorlar bize. Bizim için bugün bir kuzunun dahi fazla alınması işletme girdilerini yıl bazında oldukça katkı sağlıyor. Malumunuz bugün kesim fiyatları, mesela baskül fiyatları 28 liralarda, Evet. 29 bazı coğrafi bölgelerde. Bu ırklar da özellikle İstanbul pazarı için tercih edilen, tüketimi de uygun olan merinos, kıvırcık ağırlıklı melezlerden oluşmakta. Bu nedenle bizim ikizlik oranlarımız oldukça önemli. Ve siz bu DR Derman'ı mesela kullandığınız zamanlarda herhangi bir süngerleme yaptınız mı? Ya da bir enjektabl uygulama yaptınız mı vitamin mineral takviyesi olarak? Yok, biz bir süngerleme bir olay olmadı yani. Hiçbir öyle bir tedavi kullanmadık. Hı hı. Sadece kendi doğal şartlarıyla geliyorlar yani. Evet. Yani Beslenmeden kaynaklı olabilir. severek de bir tüketimleri Evet. oldu. Çünkü ana dolgu malzemelerinde kaliteli protein kaynakları var Evet. ve sadece bitkisel protein kaynakları kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde amonyum sülfat ve üre gibi sentetik protein kaynakları kullanmıyoruz. Güvenle kullanabilirsiniz diyebiliriz. Son olarak da damızlık satışınız var mı? Bu güzel sürüden talep edenler olacaktır illaki. Videolarımızı izleyenler devamlı böyle bir talepte bulunuyorlar. Sizden damızlık hayvan almak isteyenler sizi ne zaman rahatsız etsinler?
Ya satabiliriz. Damızlık hayvan satabiliriz. 2 ay sonra çıkarmaya başlayabiliriz kuzularımızı. Yani bugün tarihi olarak 9 Ocak'sa Evet. 10-15 Mart gibi Evet. size ulaşabilirler. Evet. Telefonunuzu paylaşabilir miyiz? 543 233 41 36 Tamam. Emre Bey'e bu şekilde bu telefonlarla ulaşabilirsiniz. Alt tarafa da telefonu tekrardan yazabiliriz. Emre Bey, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. teşekkür Verdiğiniz ederiz bilgiler için ve geldiğiniz için. izleyenlere de yine bir örnek işletme olarak kapılarınızı açtığınız için diyelim. Evet. Bir başka başarılı dönemde inşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah, çok teşekkür ederiz. Temennilerimiz var. Sağlıklı bir şekilde sürünüzdeki kuzuları büyütün ve ekonomiye kazandırın diyoruz yani. Teşekkürler. Evet, sizlerle Dere Derman Koyun Koç Pro Premix ürünlerinin detaylarını ve tecrübelerini Emre Bey paylaştı. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizlerin iletişim bilgilerinden bize ulaşıp detaylı sorular sorabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine yemsipariş.com'dan ve diğer meşhur ticari web siteleri üzerinden satışımız gerçekleşmekte. Bir tıkla kapınıza teslim, ücretsiz kargoyla bu ürünleri alabilirsiniz diyoruz ve bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.